Burada, her zaman yanınızda olan talk show sunucunuz Jimmy Fallon ile beraberiz. Bu gece, dünyanın dışından gelen yeni bir romantik komedi filmi olan Fly Me to the Moon filminin eleştirisiyle başlıyoruz. Ya da en azından öyle olmaya çalışıyor. Ayın kendisi kadar büyük bir bütçeyle, neredeyse burada 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Ve tamamen özgün bir senaryo ile bu film, fırlatma günündeki bir uzay aracı gibi herkesi heyecanlandırıyor. Peki yıldızlara mı ulaşacak, yoksa düşüp yanacak mı? Hadi öğrenelim. Öncelikle, yıldızlardan bahsedelim. Göksel olanlardan değil, ekranlarımızı aydınlatanlardan. Hollywood'un önde gelen hanım oyuncusu Scarlett Johansson, Ay'a ilk çıkan kadın olmayı hayal eden, sivri dilli bir gazeteci olan Luna Love rolünde, kabarık saçları ve bol miktarda şaşkınlıkla karşımızda. Zekası, hırsı ve 1960'ların şıklığını yansıtan bir gardırobu var. Luna'nın yolculuğu sadece Ay'a ulaşmakla ilgili değil, aynı zamanda engelleri aşmak ve cam tavanları kırmakla ilgili. Ve sonra, herkesin favori uzay kovboyu Channing Tatum var. Elbette Buzz Aldrin'den sonra. Altın kalpli ve kafası. Diyelim ki tam olarak Neil Armstrong değil, sevimli bir astronot olan Chad Rocket'ı canlandırıyor. Chad'in görünüşü, cazibesi ve başını derde sokma konusunda bir yeteneği var. Ancak o sert dış görünüşün altında, hayalleri evren kadar engin bir adam yatıyor. Asıl soru şu, ilk bakışta aşka inanmamızı sağlayacak doğru malzemeye sahipler mi? Kimyaları inkar edilemez, ancak uzay yolculuğunun zorluklarına ve kendi hayallerinin baskılarına dayanabilir mi? Birlikte antrenman yaparken, zorluklarla yüzleşirken ve savunmasız anlarını paylaşırken, Ay'ın yerçekimi kadar güçlü bir bağ kurduklarını görüyoruz. Cevap arkadaşlar, karmaşık. Uzayda aşk sadece romantizmle ilgili değildir. Yolculuk, fedakarlıklar ve bizi yönlendiren hayallerle ilgilidir. Luna ve Chad, yıldızlar arasında mutlu bir son bulacaklar mı, yoksa hırsları onları farklı yönlere mi çekecek? Bunu sadece zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin. Bu ayda yapılan bir eşleşme ve tarih kitaplarına geçecek bir eşleşme. İşte olay şu. Fly Me to the Moon dünyasında, Ay'a iniş tamamen bir göz boyamaydı. Evet, doğru duydunuz. Anlaşılan her şey, Hollywood'daki bir seslendirme stüdyosunda çekilen büyük bir aldatmacaymış. Ve tahmin edin gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan kim? Tabii ki bizim zımız Luna. Ancak bu sefer gerçekten birini Ay'a göndermek için gizli bir göreve rastladığında, Luna kendini bir kaya ile sert bir yer arasında sıkışmış buluyor. Ya da ay taşı ile zorlu bir fırlatma arasında mı demeliyim? Bir şey kesin, Fly Me to the Moon tüm retro havayı birebir yansıtıyor. İyi ölçü için Mad Men, First Man ve The Right Stuff karışımı düşünün. Şık uzay giysilerinden gösterişli kokteyl partilerine kadar sizi Tang ve Tango'nun eski güzel günlerine özlem duyuracak bir geçmiş patlaması. Ya film müziği? Boş verin. Sizi Ay'a ve geri döndürecek kadar klasik hitlerin aralıksız bir geçit töreni. Geçmişten gelen patlamalardan bahsetmişken, millet, bolca nostaljiye hazır olun. Devrimci olduğu kadar canlı ve dinamik bir 10 yıl olan 60'lara dalıyoruz. Bir nesli tanımlayan müzikten dikkatleri üzerine çeken modaya kadar, 60'lar değişim ve heyecan dolu bir dönemdi. Ve o altın yılları yeniden yaşamanın, her zaman zamanının bir yansıması olan kriket merceğinden daha iyi bir yolu ne olabilir? Fly Me to the Moon, bir ay taşı sallayabileceğinizden daha fazla 1960'lara göndermeyle dolu. Bu dönem, sadece uzay araştırmaları ile ilgili değildi. Sporda da dahil olmak üzere, her alanda sınırları zorlamak ve yeni bir çığır açmakla ilgiliydi. 60'lardaki kriket, oyunda silinmez bir iz bırakan en ikonik anlardan ve efsanevi oyunculardan bazılarına tanık oldu. Maçlar sadece oyunlardan ibaret değildi. Toplulukları bir araya getiren ve ömür boyu sürecek anılar yaratan olaylardı. Döner telefonlardan, lav lambalarından ve ozon tabakasını tüketecek kadar saç spreyinden bahsediyoruz. Ancak garip aletlerin ve havalı estetiğin ötesinde, 60'lar yenilik ve dönüşüm zamanıydı. Kriket ekipmanları, oyunun oynanma şeklini değiştiren yeni malzemeler ve tasarımlarla gelişti. Sopalar daha ağırdı, toplar hassasiyetle işlenmişti ve üniformalar stil ve işlevselliğin bir karışımıydı. Gelenekle modernitenin buluştuğu ve sonuçların muhteşem olmaktan başka bir şey olmadığı bir 10 yıldı. Ama neyse ki, ara sıra iyi bir nostalji dozunu kim sevmez ki? İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun Ay'a nasıl ineceğimizi bulmak olduğu. Ya da en azından herkesi yaptığımıza inandırmak olduğu daha basit bir döneme zaman makinesiyle geri dönmek gibi. 60'lar, her zorluğun, yapabilirim ruhuyla karşılandığı umut ve iyimserlik zamanıydı. Kriket maçları, oyuncuların ve taraftarların, oyunun heyecanını ve kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olma sevincini kucakladığı, bu tavrın, bir örneğiydi. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun, Ay'a nasıl ineceğimizi bulmak olduğu, ya da en azından herkesi yaptığımıza inandırmak olduğu daha basit bir döneme, zaman makinesiyle geri dönmek gibi. 60'lar, her zorluğun, yapabilirim ruhuyla karşılandığı umut ve iyimserlik zamanıydı. Kriket maçları, oyuncuların ve taraftarların oyunun heyecanını ve kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olma sevincini kucakladığı bu tavrın bir örneğiydi.
Öyleyse arkanıza yaslanın, rahatlayın ve kriketin sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi olduğu bir zamana geri dönelim. Şimdi, yalan söylemeyeceğim. Fly Me to the Moon filmindeki bazı şakalar, bozuk motorlu bir ay modülü kadar yumuşak iniş yapıyor. Bilirsiniz, bir kriket oyuncusunun kolay bir topu kaçırdığını gördüğünüzde, sizi biraz utandıran türden şakalar. Neredeyse acı verici ama gözlerinizi de ayıramıyorsunuz. Ama neyse ki, ara sıra astronotların bile iyi bir kahkahaya ihtiyacı var değil mi? Ve her kaçırılan topun ardından muhteşem bir 6 sayılık vuruşun geldiği kriket gibi, filmin de saf komedi parlaklığı anları var. Ve komedi vurduğunda, gerçekten vuruyor. Bir kriket oyuncusunun mükemmel bir 6 sayılık vuruş yaptığını izlemek gibi, kalabalık çılgına dönüyor ve siz de kahkahaya katılmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Filmi izlenmeye değer kılan da bu anlar. Scarlett Johansson'dan bazı komik espriler duymaya hazır olun. Uykusunda bile espri yapabilirdi. Zamanlaması kusursuz ve tavrı o kadar doğal ki, neredeyse rol yaptığını unutuyorsunuz. Peki ya, Channing Tatum? Diyelim ki en iyi hali, komik olmaya çok çalışmadığı zamanlar. Cazibesi, zahmetsiz şapşallığında yatıyor. Topu düşüren ama sonra esprili bir sözle herkesi güldüren kriket oyuncusu gibi. Uzay giysisi giymiş, sevimli, şapşal bir Golden Retriever'ın insan versiyonu gibi. Onu ekranda gördüğünüzde gülümsemeden edemiyorsunuz. Tıpkı bir Golden Retriever'ın bir kriket topuyla oynadığını gördüğünüzde gülümsemeden edemeyeceğiniz gibi. Adama destek olmak zorundasınız. Samimiyeti ve içten doğası onu sevdirir. Tıpkı sahadaki en iyi oyuncu olmamasına rağmen takım arkadaşlarının ve taraftarlarının sarsılmaz desteğine sahip olan bir kriket oyuncusu gibi. Filmi, şakalar her zaman işe yaramasa bile keyifli hale getiren de bu tür bir iç ısıtan çekicilik. Yani, Fly Me to the Moon filminde bazı komedi eksiklikleri olsa da sizi eğlendirmek için fazlasıyla yeterli. İster kriket hayranı olun, ister sadece iyi bir kahkaha atmaktan hoşlanan biri olun, bu filmde herkes için bir şeyler var. Öyleyse, biraz patlamış mısır alın, arkanıza yaslanın ve eğlenmeye hazır olun. Aşk ve Ay'a iniş, filmin kalbini keşfetmek. Ancak tüm retro maskaralıkların ve uzay çağı şakla bağımlılıklarının altında, Fly Me to the Moon da sizin de kalbinizi eritmeye çalışıyor. Luna ve Chad'in ilişkisi, zıt kutupların birbirini çekmesinin klasik bir örneği. O, tamamen zeka ve hırs dolu, dünyada iz bırakmaya kararlı. Oysa tamamen çekicilik ve cesaret dolu, dalgaya kapılıp nereye götürdüğünü görmeyi seviyor. Aşkları, uzay yolculuğunun tehlikelerinden sağ çıkacak kadar güçlü olacak mı? Hollywood'un daha da tehlikeli arazisi olan, arkadan bıçaklamadan bahsetmiyorum bile. Hiçbir romantik komedinin daha önce gitmediği yere cesurca gitmek için. Peki, Fly Me to the Moon, hiçbir romantik komedinin daha önce gitmediği yere cesurca gidiyor mu? Tam olarak değil. Tam olarak türü yeniden icat etmiyor. Ama yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu ve benzersiz bir önermeyle eğlenceli, neşeli bir eğlence. Cuma gecesi sevgilinizle birlikte izlemek için mükemmel bir film. Ya da kedinizle, eğer bana benziyorsanız. Son geri sayım, Fly Me to the Moon. Yolculuğa değer mi? İnsanlık durumu hakkında düşündürücü bir keşif veya hükümet komplolarının sert bir ifşasını arıyorsanız, hedeflerinizi farklı bir filme odaklamanız gerekebilir. Ancak sağlıklı bir nostalji dozu ve biraz da eski moda uzay yarışı heyecanıyla birlikte, büyüleyici, iyi hissettiren bir romantik komedi havasındaysanız, Fly Me to the Moon kesinlikle izlemeye değer. Sadece haftanın geri kalanında kendinizi Moon River'ı mırıldanırken bulursanız, beni suçlamayın. Bonus turu, Jimmy'nin uzay yolculuğu ve uzaylılarla konuşma hakkındaki görüşleri. Bilirsiniz, bir talk show sunucusu olarak sık sık dünya dışındaki yaşamı merak ediyorum. Mesela, orada uzaylılar var mı? The Tonight Show'u izliyorlar mı? Ve eğer hiç ziyarete gelirlerse, Beyaz Saray'ın bahçesine mi inmeyi tercih ederler, yoksa programa bir sohbet için mi uğrarlar? Neyse, bu tamamen başka bir gece için başka bir konu. O zamana kadar, gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın millet. Ve eğer bir UFO görürseniz, onlara Jimmy'nin sizi gönderdiğini söylemeyi unutmayın.